Hepiniz muhakkak bir sürü haber duydunuz. ChatGPT'yi çok kullanmayın, bir sürü su harcıyorsunuz. Ve hepimiz en az günde 3-5 bin tane o kadar saçma sapan soru soruyoruz ki. Basit diye tabir ettiğimiz sorular. Ve işte düşünün o anda ne kadar büyük su miktarları harcanıyor. Şimdi bunu 200 milyonla çarpın. Çünkü bu sistemleri bir tek biz kullanmıyoruz ve ne kadar soru sorduğumuz kişiden kişiye değişiyor, değil mi? Ve açıkçası yapay zeka belki de enerji konusunda büyük enerji müşterisi olma yolunda adım adım ilerliyor. Hatta belki de acayip ilerlemiş durumda olabilir. Biz Orta Doğu'da olduğumuz için biraz geç öğreniyoruz malum. Ama işte işin ilginç tarafı kimse bunu tam olarak konuşmuyor. İşte fizikçi olarak şapkamı çıkartıyorum ve size şimdi bu konuyu anlatmak üzere buradayım. Şimdi enerji deyince birçok insanın aklına ne geliyor? Elektrik enerjisi geliyor. Bazılarımızın aklına belki fosil yakıtlar geliyor. Bazılarının işte akaryakıt gibi çeşitli enerji türleri aklımıza geliyor, değil mi? Ve biz fizikte en temel konulardan biri de şudur. Yoktan hiçbir şey var edilemez. Bir şey bir şeye dönüşmek zorunda. Yani aslında enerji dediğimiz şey bir şeyden başka bir enerji formuna kısaca dönüşmesidir. Yani aslında ortada olmayan bir şeyi ortaya çıkartma ve sonucunda enerji elde etme gibi bir durum söz konusu değil. Tamam, şimdi bu kadar bangır bangır ortalıkta bağırıldı. Peki bir ChatGPT sistemi ne kadar enerji harcıyor? Birazcık bunu matematiksel ve fizik gözüyle anlamaya çalışalım. Bir ChatGPT sorgusu 0,3 wattlık bir enerji harcıyor. Aynı şekilde bir Google sorgusuna bakacak olursak orada da 0,03 wattlık bir enerji harcıyormuş. Burada kullandığımız bu arada tüm verileri de açıklama kısmına bırakacağım. Hepsinin bilimsel bazı temelleri var. Yani bilimsel kaynaklardan alınmış veriler. Dolayısıyla benim Google'dan hemen arayarak bulduğum ya da kendi kafamdan uydurduğum sayılar değil bunların hiçbiri. İşte burada tam olarak farkında mısınız? ChatGPT Google'dan çok daha fazla, yani neredeyse 10 kat daha fazla enerji harcıyor. Tamam, şimdi belki diyeceksin ki ya 0,3 watt ne ki yani? Tamam, bir de olaya şöyle bakalım. Günlük kaç tane sorgu soruyorsun ve senin gibi sorgu soran milyonlarca insan olduğunu düşün. Yani tek bir sorgu 200 milyon sorguyla çarparsan kaç yapar? Yani ortalama 200 milyon sorgu çarpı 0,3 watt. Dolayısıyla kaç oluyor? 60 bin wattlık bir enerji demek. Ya yıllıkta tahmini işte 226 wattlık bir enerjiye tekabül ediyor. İşte bu enerji miktarı nasıl biliyor musunuz? Amerika'daki insanların 21 bin hanenin enerji tüketimi kadar yüksek bir miktar olarak algılayın ki böyle bir somutlaştıralım ki daha kolay zihninizde otursun. Ve düşünsenize, ChatGPT sadece bizim kullandığımız modellerden bir tanesi. Gemini, Cloud ve türevleri milyon tane AI modeli var ve her birine farklı farklı sorgular ve her birimizin ChatGPT sadece Gemini'ye ayrı, Cloud'a ayrı her gün milyonlarca soru sorduğumuzu hayal etsenize. Şimdi bu noktada 2025'te Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıkladığı bir rapora bakmak istiyorum. Şimdi bu rapora göre 2024'te dünya geneli veri merkezlerinde 415 terawattlık enerji tüketimi olduğu söyleniyor. Bu rakam tüm dünya genelindeki enerji tüketiminin neredeyse %1,5'lik bir oranına tekabül ediyor. Şimdi 2030'da ise bu rakamın 945 terawattlık falan olacağı söyleniyor. Yani neredeyse ortalama 2 katı falan olduğunu düşünün. Kaldı ki öyle zaten. Evet. Büyümede neredeyse yaklaşık %15 oranında, yani diğer tüm sektörlere baza aldığımızda neredeyse 4 kat fazla hızlı büyüyen bir olaydan bahsediyoruz yani. AI odaklı veri merkezleri 2025'te neredeyse %17 büyümüş. Düşünsenize. Tamam, şimdi birazcık daha başa alalım. Peki 945 terawatt ne kadarlık bir büyüklükten bahsediyoruz? Japonya'nın tüm elektrik tüketimi kadar. Yıllık tabii ki de yani. Ama tabii şimdi bu kadarlıkla kalmayacağız. İşler birazcık daha tuhaflaşacak, şimdi bekleyin. Yapay zeka neden bu kadar enerji tüketiyor? Yani sadece biz oraya soru sorduğumuz için mi? Yok. Yani neden? Hiçbir soru sordunuz mu önce kendinize? Yapay zeka sistemlerinin bir o kadar da eğitilmesi gerektiği için. Örneğin ChatGPT 3'ün eğitilmesi için harcanan enerji miktarı 1,287 megawattlıkmış. ChatGPT 4 için de bu rakam 1,750 megawata çıkmış. Yani sistemler ne kadar iyi bir hale geliyorsa harcanan enerji miktarı da o kadar artıyor. Yani sadece aslında bizim sorgularımızdan kaynaklı değil de o sistemlerin eğitilmesi için harcanan enerjileri de işin içine katmamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Hani dedik ya, ChatGPT'nin eğitilmesi için harcanan enerji miktarının 1,287 megawatt diye. İşte bu tam olarak neredeyse 552 ton karbondioksit, yani ayak izi. Karbon ayak izi anlamına geliyor. Ayak izi demek tam doğru değil de neredeyse 121 ABD Amerika hanesinin karbon ayak izi
Yani karbondioksit derken karbon ayak izinden bahsediyoruz. Fakat 1.287 megawattlıkta neredeyse 121 ABD hanesinin karbon ayak izine tekabül ettiği söyleniyor. İşte Gemini'yi var, Grow'u var, Cloud'u var. Say say bitmez. Düşünün yani neler neler oluyor dünyada. Bunların hepsini gerçekten ortaya koyduğumuzda tablonun çok oldukça ciddi ve enerji sektörünün ne kadar da aslında gelişime aç ve fırsatlara gebe olduğunu ortaya koyabiliriz. Tamam şimdi yani bu kadar çok enerji harcıyoruz da bu teknoloji devleri panikledi mi? Yapmayacağız mı biz bunu dedi. Bu kadar karbon ayak izi ortaya çıkıyor neredeyse. Daha doğrusu ona tekabül eden enerji miktarları biz tüketiyoruz. O zaman yapmayalım mı dediler bu işi. Yo, ne yaptılar peki? Şimdi tabii ilk önce bu enerjiyi yoktan var edemiyorduk ya. Var olan bir enerjiyi başka bir enerji formuna dönüştürmek için önce güneş panellerini kullandılar. Yetti mi? Yetmedi. Sonra rüzgar türbinlerini kullandılar. Yetti mi? Yetmedi. Peki en son geldiğimiz aşamada ne var? Nükleer santraller. Şimdi videonun ilerleyen dakikalarında nükleer santraller ve tabii dedektör gibi konuları birazcık bahsedeceğim, üzerinden geçeceğim ama şimdi konuyu dağıtmayalım çünkü bence oldukça heyecanlı bir noktadayız. Mesela Microsoft Three Mile Adası diye bir ada var, tamam mı? Oradaki nükleer santrallerle 20 yıllık bir anlaşmaya imza atmışlar. Ve bu Microsoft'un 2028 hedeflerinden biri, tamam mı? Henüz bu nükleer santraller olayları yeni nüks ediyor. Yani 2026'dayız. Gelecekteki fırsatları görünüz. İşte Amazon mesela X Enerji ile neredeyse 500 milyon dolarlık bir anlaşmaya gitti. Google Kairos Power'la 500 megavoltluk SMR anlaşması imzaladı. Bu tabii Google'ın 2030 hedeflerinden bir tanesi. Tabii buradaki SMR nedir? Small Nuclear Reactor. Yani küçük nükleer reaktörler demek SMR. Yani şöyle düşünün, işte normal nükleer santraller kocaman devasa bir şehir kadar olduğunu düşünün. Küçük nükleer reaktörler işte bir kamyonun arkasına sığabilecek kadar. Ve tabii küçük olduğu için de aslında oluşturulma aşaması çok daha hızlı. Yani normal bir nükleer santrali kurma aşaması neredeyse 10 senelik bir aşamayken bu küçük nükleer reaktörlerin oluşturulma aşaması 3 senelik gibi bir zaman dilimi. Yani aslında zamandan tasarruf etmiş olacaklar böylece. Ve bu arada yani küçük nükleer reaktörlerin üretiminin de 2029 ile 2030 arasında yavaş yavaş artık başlayacağı öngörülüyor. Öyle bir anlaşmaya imza atmışlar. Yani anlayacağınız yapay zeka nükleer santrallerin, nükleer reaktörlerin aslında bir devrimini başlatmış oldu. Neredeki nükleer santrallerle kafayı yorarken lisans dönemimde bu kadar önemli olacağını bilelim. Tamam, peki bir fizikçi olarak ben ne düşünüyorum bu konuda? Yani neden rüzgar ve güneş enerjileri yeterli kalmadı? Şimdi veri merkezlerinin olayı şudur. Yani 7/24 çalışması gerekir. Şimdi güneş enerjisini kullanacak olursanız akşam olduğunda, gece olduğunda doğal olarak artık sizin veri merkeziniz çalışmıyor olacak. Rüzgar dediğimiz etmene baktığımızda her zaman rüzgarın oluşma gibi bir durumu söz konusu değil. Dolayısıyla siz aslında o veri merkezlerini 7/24 çalıştırılamaz halde bulmuş olacaksınız ki bu da açıkçası bu kadar yüksek miktarlarda yatırım yapılan ve bu kadar çok fazla veriyi elinde tutan şirketler için çok da olası bir durum değil. İşte nükleer santralde ise kesinti diye bir şey yok. O sistemi çalıştırabildiğiniz mi? Yani reaktör çalıştırabildiğiniz sürece, bu sistemi kurabildiğiniz müddetçe sizin aslında veri merkezlerinizi 7/24 çalıştırabilecek enerjiye sahip olmuş olduğunuz anlamına geliyor. Yani çok çılgınca bir şey bu. Nükleer santraller neredeyse yılın büyük bir kısmı çalışan sistemlerdi. Düşünsenize büyük teknoloji şirketleri 2025'te tüm kurumsal yenilenebilir enerjilerin sadece %40'ını falan imzalamış. Ama tabii şimdi burada bir çelişki olduğunu söylememiz gerekir. Az önce bahsettiğimiz küçük nükleer reaktörler henüz ticari olarak çalışmıyor. Tamam mı? Çalışmayan bir sisteme aslında teknoloji şirketleri milyon dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Yani ya bu acayip bir patlama noktası ya da umutların çöküşü olmuş olacak. Çünkü henüz bilmiyoruz. En azından ben öyle biliyorum. Bilen varsa da yorumlara yazsın yani. Şimdi aslında ilginç taraflardan biri de şu. Şimdi size bir soru soracağım. Peki acaba yapay zeka bu enerji sorununu çözmeye yardımcı olabilecek bir sistem mi? Yoksa zaten bütün sorunu yapay zeka ortaya çıkartıyor. Ne sorununu çözecek falan mı diyorsunuz? Ama şimdi burada tekrar bir rapora bakmamız gerekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı yapay zeka sayesinde enerji verimliliğinin hızla arttırıldığını falan söylüyor. İşte akıllı şebekeler, optimize edilmiş fabrik, verimli binalar, bunların hepsi enerji tasarrufu dahil oluyor. Yani yapay zeka hem bize enerji tasarrufu etmemizi sağlıyor hem bir o kadar da enerji yiyor.
Paradoksa gel. Tabii buna paradoks demenin çok da bir lüzumu yok. Aslında bu güzel bir sorun. Çözülebilmesi gereken, çözülmesi istenilen bir sorun. Çünkü tarihteki her enerji problemleri yeni bir fizik keşfine sebep olmuş. Mesela buhar makineleri kömürü tüketti ama termodinamiği ortaya attı. Mesela elektrik gridi verimsizdi, yani şebekeleri, grid şebeke demek. Ama kuantum mekaniği sayesinde yarı iletkenler bulundu. Şimdi de yapay zeka enerji yiyor ama belki de burada nükleer füzyonun ortaya çıkmasına sebep olacak. Şimdi tabii burada nükleer füzyon nedir diye aklınıza bir soru kalmış olabilir. Bu başka bir videonun konusu olacak ama bu yer altında yapılan deneyler var ya, aslında oradaki olayların en temelinde işte nükleer füzyon vardır. Merak edenler araştırabilirler. CERN'ün falan şu an aktif olarak devam ettirdiği yer altındaki bazı deneyleri vardır ama çok güzel deneylerdir bunlar ve ilerleyen videolarda bunlardan bahsetmek isterim. Teknoloji devleri nükleere doğru koşuyor adamın. Ama tamam da yani bu nükleer enerji ne? Şimdi tabii nükleer enerji deyince herkesin aklına şey gelebiliyor. Atom bombası, aman tanrım. Yani evet, birazcık korkutucu olabilir kulağa ama o kadar da korkutucu bir şey değil. Şimdi buradaki ana tema şu: nükleer santral, atom bombası aynı fiziği kullanıyorlar ama aynı şey değil. Şimdi atom bombasında ortaya çıkan reaksiyon neredeyse 1 mikrosaniyede kontrol dışı patlıyor. Reaktörde ise aynı nükleer konu, aynı reaksiyon kontrollü bir şekilde yavaşlatılarak yapılıyor. Yani kontrol ediliyor, sonradan ısıya dönüştürülüyor. Ateş ve doğalgaz gibi düşünebilirsiniz. Ateşi bir anda yakarsanız komple evi yakabilirsiniz. Ama doğalgazı kontrollü bir şekilde yakarsanız tüm evi ısıtırsınız. Yani zaten fiziğin olayı budur. Nasıl kullandığınla alakalı, hiçbir şey tehlikeli değildir. Nasıl ve nerede kullandığınla doğru orantılı olur. Bir şey tehlikeli derken belki ben tehlikeli bir şey söylemiş olabilirim ama yani öyleyse de yorumlarda buluşalım. Peki nasıl oluyor bu? Ben şimdi size bunu anlatayım. Şimdi bak, çekirdeğin içerisinde protonlar ve nötronlar var, tamam mı? O kadar da elektronlar var ama şu an konumuz o değil. Şimdi bunlar birbirine muazzam bir kuvvetle yapışık ve işte biz bunlara nükleer enerji, nükleer kuvvet diyoruz. Enerji demiyoruz, nükleer kuvvet diyoruz. Uranyum 235 gibi büyük atomlarda bu aradaki bağ birazcık zayıf. Dışarıdan bir tane nötron geliyor, bunlara böyle tam yapışacak. Atom ikiye bölünüyor. İşte tam bu bölünme anında nükleer kuvvetteki enerji serbest kalıyor. Einstein'ın meşhur formülü var ya, E eşittir mc kare. Aa, geliyor. Yani burada ne demek aslında? Kütleyi azaltırsan enerji muazzam bir noktaya çıkıyor demek. Bir enerji kıyaslaması yapalım mesela. 1 kilogram petrol yaklaşık 12 kilowattlık bir enerjiye sahip. Ama uranyumun bir petrole göre 12 kat daha fazla enerjiye sahip. Yani neredeyse 24 milyon kilowatt. Düşünsenize, 1 kilogram uranyum işte 6 yıl boyunca bir aileyi elektriksiz bırakmaz mesela. Aileyi diyorum, ne ailesi? Mahalle mahalle. Tamam, şimdi uranyum dedik. Yok işte çekirdekteki o zayıf kuvvetler dedik. Tam böyle işte ayrılıyormuş, başka bir nötron geliyormuş, orada muazzam bir enerji çıkıyormuş dedik. Hadi nötron çarptı, atom ikiye bölündü. Ya sonra ne olacak o zaman? İşte zaten asıl sihir burada. Atom ikiye bölündü ya, bu her bölünme sırasında 2-3 tane nötron dışarıya atılıyor. O nötronlar da başka uranyum atomlarına çarpıyor. Onlar da bölünüyor. Onlar da tekrar nötron fırlatıyor. O fırlatılan nötronlar yine başka uranyumlara gidiyor, çarpıyor diye diye böyle zincirleme bir reaksiyon ortaya çıkıyor aslında. İşte bu kontrol edilmezse bu büyüme belki de birkaç milisaniye içerisinde kontrol dışı bir büyüme ortaya çıkartır. İşte burada reaktörün görevi de zaten bu reaksiyon zincirini doğru bir hızda, belirli bir noktada tutabilmek. İşte bunun için de reaktörlerin içerisinde kontrol çubukları var. Genelde bunu bor veya gümüşten nötron tutucu özelliğe sahip oluyorlar. İşte bunu reaktörün içerisine koyarsan ne olur? Zincirleme reaksiyon yavaşlar. Çıkartırsan hızlanacak. Gaza basmak gibi düşünün. Bastın mı hızlanıyor, çektin mi yavaşlıyor. Tamam, şimdi bu reaksiyonlar ortaya çıkıyor demiştik ya. Bu reaksiyon ortaya çıktığında muazzam derecede bir enerji ortaya çıkmış oluyor. Ortaya çıkan bu ısı suyu ısıtıyor. Isınan su buharına dönüşüyor. Buhar da türbinleri döndürüyor. Türbin de jeneratörü çalıştırıyor. İşte ortaya elektrik diye bir şey çıkıyor. Reaktörün içerisinde nükleer fizik falan olmuyor. Aslında çok basit bir şey oluyor. Tabii burada şunu da söylememiz lazım. Yani çeşitli santral çeşitleri var. İşte kömür santralleri var, işte buhar santralleri var. Çeşitli santral çeşitleri var, tamam mı? Yani burada da bu ayrımı da, şimdi o kadar detayına girersem çıkamayız bu videoda. Bu ayrımı da ek olarak eklemiş olayım. Biz burada uranyumu kullandık. Öyle düşünelim. Uranyum kullandığımız için ismi de nükleer reaktörler oldu. Tamam, şimdi nükleer santrallerden falan bahsettik ama yani burada birazcık ciddileşmemizin zamanı geldi. Nükleer enerji öyle
çok da basite indirgenecek ve tehlikesiz bir şey değildi. Sonuçta Çernobil vakasını, Fukushima vakasını hepsini gördük. Bunlarla ilgili daha fazla şey merak ederseniz başka bir videoda aslında anlatabilirim. Bunları da yorumlara yazın lütfen. Dolayısıyla böyle şeyleri gördükten sonra yani bunun çok masum olduğunu söylemek çok da doğru olmayacaktır. Tehlikeli ellerde aslında tehlikeli diyelim. Çünkü sonuç itibariyle nükleer enerjiden dolayı ölüm oranlarına baktığımızda, kömürden dolayı ölen o ölüm oranlarına baktığımızda yani neredeyse arasında devasa bir fark var. Kömürden daha çok insan ölüyor. Doğal gazdan daha çok insan ölüyor. Bu patlamadan sonra işte genetik bozukluklar ortaya çıktı. Senelerce patlamanın olduğu bölgede hiçbir şey ortaya çıkmadı vesaire. Bunları tabii bilince insanların korkması ya da hepimizin korkması çok doğal. Yani anlayacağınız buradaki konu aslında fizik meselesi değil. Neyin ne kadar tehlikeli, neyin ne kadar tehlikesiz olmasıyla alakalı bir durum değil. Bu birazcık algı meselesi ve konuyu nereden aldığımızla ilgili. Kısaca aslında burada yapay zekanın fizikle ilgisinden kısmen, enerjiyle ilgisinden ve işte nükleer enerji neymiş, nükleer santral neymiş bunlardan birazcık bahsetmeye çalıştım. Çok basit düzeyde. Burada en önemli üzerine vurgulamak istediğim şeylerden biri de gelecekteki fırsatları da aslında bize bir nevi göstermiş oluyor. Enerji bizim geleceğimiz için çok değerli bir şey olacak. Özellikle nükleer enerji çok değerli bir şey olacak. Buradan da benim gibi fizikçiler varsa ben her ne kadar kendimi çok fizikçi olarak görmüyor olsam da ben sadece size bir şeyleri ileten bir aracıyım. Ne kadar değerli olabileceğini şimdiden bence farkına varıp bunlarla ilgili bizim de ülkemizin de bazı çalışmalar yapması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Çünkü dünya aldı başını gidiyor ve bizler hala neyin ne olduğu ile ilgili çok da yüksek bilgi sahibi değiliz. Umarım güzel bir şekilde size bunu ifade edebildim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.